Eski zamanların birinde geçit vermez dağların ardında bir köy vardı. Bu köyün en tepesinde her penceresinden ışıklar sızan, ambarları tıklım tıklım dolu olan büyük bir konak dururdu. Bu konağın sahibi köyün en varlıklı ama en taş kalpli adamı olan Süleyman Bey'di. Süleyman Bey'in gözünde insanın değeri cebindeki akçesi kadardı. Parası olmayana selam vermez, kapısına gelene bir tas çorba dahi koklatmazdı. O kış dondurucu bir ayaz köyü esir almıştı. Kuşlar uçarken donup yere düşüyor, sular çeşmelerde buz tutuyordu. Köyün ucunda kimsesiz kalmış küçük bir çocuk olan Ali yaşıyordu. Ali'nin babası cephede kalmış, anası da hastalıktan göçüp gitmişti. Ali, sığındığı yıkık dökük kulübede açlıktan ve soğuktan titrerken, son bir umutla Süleyman Bey'in kapısına gitti. Belki bir dilim ekmek verir, belki o sıcak mutfağının bir köşesinde ısınmasına izin verir diye düşündü. Ali, konağın o devasa tahta kapısını ürkekçe çaldı. Süleyman Bey kapıyı açtığında, karşısında üstü başı yamalı, burnu soğuktan kızarmış küçücük bir çocuk gördü. Ali titreyen sesiyle, "Efendim, çok soğuk, dışarıda kurtlar uluyor, karnım da çok aç, ne olur beni bir gecelik içeri alın," diye yalvardı. Süleyman Bey, çocuğun yüzüne tiksinerek baktı ve "Benim konağım dilenci yuvası değil, git başımdan, ayaklarının altı çamur, halılarımı kirleteceksin," diyerek kapıyı Ali'nin yüzüne hızla çarptı. Ali, o kapının önünde saatlerce ağladı. Sonra karların içinde sürüne sürüne uzaklaştı. Uzaklaşırken de, "Sen beni bu karda kışta evinden kovdun ya Süleyman Bey, senin sarayın sana zindan olsun," dedi. Ertesi gün tuhaf bir şey oldu. Süleyman Bey sabah uyandığında konağın her odasının buz kestiğini fark etti. O koca şöminelere kucak dolusu odun atıyor, gaz yağları döküyor ama ateş bir türlü yanmıyordu. Kibrit çaktığı an sönüyor, odunlar sanki taştanmış gibi alev almıyordu. Konağın içindeki hava dışarıdaki kardan daha soğuk hale gelmişti. Süleyman Bey kat kat yorganlara sarıldı ama nafile. Sanki kemiklerinin içinde bir buz kütlesi vardı ve hiçbir şey onu ısıtamıyordu. İkinci gün konaktaki bütün yemekler bir anda küflenip karardı. Ambardaki buğdaylar simsiyah oldu. Kilerdeki etler saniyeler içinde kurtlandı. Süleyman Bey açlıktan kıvranırken neye elini atsa, o şey anında çürüyordu. Köyden yardım istemek için kapıya koştu ama ne çare. Konağın kapıları ve pencereleri sanki dışarıdan mühürlenmiş gibi açılmıyordu. Süleyman Bey kendi sarayında hapis kalmıştı. Üçüncü günün sonunda köylüler konağın bacasından duman çıkmadığını fark edip şüphelendiler. Merdiven dayayıp pencerelerden içeri baktıklarında gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler. Süleyman Bey o muazzam salonun ortasında paha biçilemez halıların üzerinde büzülmüş yatıyordu. Ancak o eski halinden eser yoktu. Derisi sanki ağaç kabuğu gibi kurumuş, saçları bir gecede bembeyaz olmuş ve parmakları buz tutmuştu. İşin en korkunç yanı, Süleyman Bey'in her nefes alışında ağzından kar taneleri dökülüyordu. Köylüler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, o koca konağın içinden keskin bir soğuk rüzgar dışarı fırladı. Süleyman Bey'in yanına yaklaştıklarında, adamın gözlerinin içinin bile buzla kaplandığını gördüler. Adam yaşıyordu ama konuşamıyordu. Sadece gözlerinden yaş yerine buz parçaları düşüyordu. Köylüler korkudan yanına bile yaklaşamadılar. Ali'yi sorduklarında ise, çocuğun o gece köyün girişindeki bir mağarada, sıcacık bir ateşin başında uyurken bulunduğunu, bir garip dervişin ona sahip çıktığını öğrendiler. Süleyman Bey ise o günden sonra bir daha hiç ısınamadı. Yazın en sıcak gününde bile sırtında kürklerle dolaşır, yine de zangır zangır titrerdi. Kimsesiz bir çocuğun ahı, onun hem evini hem de ruhunu ebedi bir kışa mahkum etmişti.